Herkese yeni videodan selamlar dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Çorum'a gidiyoruz. Peru'da bulunan kaplıcaların bulunduğu güzel bir ufak şehir. Şimdi de sabah saat 5-5.30 otobüs firmasına geldik. Hatta size de şöyle göstereyim. Cruzeiro Express 30 soles artık, yani o da $8 falan yapıyor. 4 saatlik sürecek bir yolculuk. Size de otobüsleri göstermek istedim. Şimdi otobüse binip size göstereyim. Tabii bunlar böyle kapalı otobüsler. Böyle yataklı otobüsler, hatta size de şöyle göstereyim. Böyle güzel yataklı otobüsler. Şimdi 4 saat böyle yolculuk yapacağız. Tabii bunlarda bir de mola da vermiyor. Banyo da yok. Sıkıntı ama umarım yolculuk güzel geçer. Şimdi gittiğimizde de yine size o güzel yeri gösterelim. Güzel kaplıcaları var. Doğal termal havuzları var. Umarım güzel geçer bu gezi videosu da hoşunuza gider. Videomu da beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi 4 saat sonra görüşmek üzere. Gerçi siz hemen hızlıca geçeceksiniz ama bize öyle değil. Evet dostlar, şimdi Çurin'e geldik. Otobüsten indik. Ve size de burada açayım dedim. Terminalden biraz daha uzaklaştık. Şöyle harika bir yere geldik. Gerçi burası meşhur diye burada açayım dedim kamerayı. Size de burayı gösterelim. Çurin ve Çurin dediğim gibi bayağı yüksek dağların bulunduğu yer. Otobüsten inince de bizi yüksek dağlar karşıladı. Burası Çurin Valli adıyla bilinen bölgede kurulmuş. Yani eski bir yerleşim burası da. Hatta size de burada da atlarla turda yapabiliyorsunuz. Burası bölge antik çağlardan bu yana yerli halklar tarafından kullanılmış. Burası genelde termal kaplıcalar, doğal havuzlarla biliniyor. Yani İspanyolların sömürgesinden kalma güzel bir yer. Hatta İspanyollar ilk buraya geldiğinde kaplıcaları, yani termal suları keşfettiği için buraya da termal kaplıcaların şehri olarak kurmuşlar ve gayet de güzel. Şimdilik biz de geldik, burayı keşfediyoruz. Hatta size de şöyle göstereyim. Burası 1520 yıllara kadar dayanan, 15. yüzyıllara kadar İspanyollar sömürge döneminde sırasında Çurin bölgesi İspanyol tarafından keşfediliyor. Yani 16. yüzyılda İspanyol koloniciler bölgedeki termal suların faydalarını keşfetmiş ve Çurin bir sağlık dinlenme merkezi olarak da geliştirmişler burayı. Yani burası, nasıl diyeyim, cilde iyi geldiği söylenen, daha doğrusu nasıl diyeyim, felçlilere iyi geldiği söylenen güzel termal kaplıcaların bulunduğu bir kasaba. Hatta şu ileride de, yani bu taraf termal kaplıcaydı, hatta şu ileride de görünüm limonası var. Bu ilerisi zaten termal ve kuş bakışı bakabileceğimiz yer. Burada da yine böyle güzel dükkanların bulunduğu, hediyelik eşyaların veya peynirin falan satıldığı bir yer. Hatta size de göstereyim şöyle. Tabii insanlar burada fotoğraf çekildiği için, burada ilk giriş burası olduğu için biraz daha meşhur burası. Böyle dondurma falan var. Gerçi bunlar biraz daha güzel oluyor bu. Bunlar daha böyle tatlı. Güzel. Şimdi devam edelim biz. Yine size göstermeye devam edelim. Gideceğimiz daha çok yer var çünkü. Size de burada açık göstermek istedim. Evet, yolda gelirken o önceki videoda dediğim yer şelale burası. Bayağı temiz yani. Belki şöyle daha iyi gösterebilirim. Şu yukarıdan akıyor. Suyu da bayağı temiz yani. Yolun kenarında kurulmuş bir yer, böyle dağların arasında. Şu aşağıda da nehir akıyor zaten. İlginç, güzel yani. Çurin'de deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikte bir yer. Lima'ya, yani Lima'dan 200-205 kilometre uzaklıkta bir yer. 4 saat sürüyor zaten, 4-4-5 saat. Böyle yemyeşil dağların arasında ufak bir kasaba.
Tabii dediğim gibi şu ileride de yine birkaç şelale görmüştüm. Kaplıcalar falan. Oraya giderken de burayı keşfettik. Size de burayı göstermek istedim. Gayet güzel ve doğal havuz gibi bir yer. Yani ilginç. Şimdi biz devam edelim. Size yine göstermeye çalışırım bu güzel yerleri. Şimdi o dediğim termallerden birine geldik. Burada da göstereyim. Burası bayağı büyük bir yer. Tabii giriş ücreti de 10 soles verdik. O da kaç para yapıyor? Sanırım 2 ya 3 dolar bir şey yapması lazım şu an. Tam hesapladım. Şurada da küçük bir şelale tarzı tepeden su akıyor. Hatta şuraya da doğru akıyor. Burası da böyle enteresan bir yer. Dediğim gibi burası Churin. Zaten Peru'nun en meşhur kaplıcalardan oluşuyor. Yani şey gibi düşünürsünüz. Türkiye'de Afyon kaplıcaları vardı meşhur. Aynı burası da orası gibi bir yer yani. Termal kaplıcaları da meşhur. Hatta şöyle göstereyim. Bayağı bir kaplıca var burada yani. Hatta burası da Mama Huarmin diye geçiyor. Mama Huarmin'in de ayrı bir hikayesi var. O da daha sonra gideceğiz. Orayı da göstereceğim daha doğrusu. Hatta şöyle de göstereyim size burada. Bayağı büyük bir havuzu var. Yani burası eklemlere, cilde, diz ağrılarına falan iyi geldiği söyleniyor daha doğrusu buradaki kaplıcaların suların. Bilmiyorum tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış. Belki de doğrudur. Hatta ya burada da dağlar bayağı yüksek. Zaten burası da Alp Dağlara yakın bir yer. Hatta şöyle de göstereyim. O dediğim yerden böyle ufak şelale kaplıca suyu. Burada da bayağı temiz ama o kadar pis değil yani. Güzel, temiz ailelerin geldiği. Diğer kaplıcalardan daha çok burayı tercih ediyorlardı. Ben de buraya gelip size göstermek istedim. Tabii burası Churin, Oyon, Raura, Sayan. Yani burası yine bir topluluk. Diğer videolardan hatırlayacaksınız. Matoka, Sanerimu'da Surko gibi. Burası da böyle Paçangi şimdi aklıma geldi. Paçangi bölümünün başkenti bir şehir Churin. Ve diğer video yani Oyon'a ve Raura'ya da daha sonra gideceğim. Orası da güzel dağların bulunduğu bir yer. Hatta burada da böyle et yapıyor. Gerçi bu cerdo. Esa cerdo. Pura panceta. Panceta. Ah. Ok, gracias. Es el chancho y es el cuy. Chiqui, Ah, cuy. chiqui, chiqui. Ya, Ah, esta que está ahí, que está ahí. Ah. Chiqui. Ay, burada da Amigo, Es- cuy es él. yo no comido cerdo. Para que pruebe, para que pruebe. Ah, esta. Ahí te va a invitar. El te va a dar el chancho. Ah, ok. Interesante. Pero no, yo no comido cerdo. Come, come. No, yo cerdo no comido. Puede decir que no. No. Pero cerdo yo no comido. ¿Ah? Yo no cerdo comido, yo muslim. ¿Por qué, pe? Yo Türkiye, yo no peruano. Ah, ya, ya. Yo- Ah, mira. Yo solo carne. No hay cerdo, es cerdito. Esa carne, yo solo carne comiendo pollo. Gracias, muchas gracias. Sağ olsun ikram etti de fakat domuz eti olduğu için yiyemiyoruz yani. Sadece dana eti. Dana eti de vardır. Burayı da göstereyim size de. Güzel. Ya şu aşağı doğru gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum tabii. Şöyle aşağı doğru insek sizi de gösterebilirim. Gerçi kimse de bir şey demiyor galiba. Böyle aşağı doğru göstereyim size. Güzel yeşilliklerin bulunduğu bir yer. Tabii adamlar Türkiye'de kuzu çeviriyorlar. Bunlar da domuz eti çeviriyorlardı. İlginç. Şimdi size şuradan da göstereyim. Birden çok şelale yani kaplıca suyu olduğu için hepsini daha ayrı göstermeye çalışırım. Belki de girip biz de deneyebiliriz.
Hatta şöyle de daha yakından göstereyim. Şurada yine bir şelale var. Burada yine dondurmalar da meşhur. Ne kadar temiz olduğunu siz de görüyorsunuz. Bayağı temiz yani. Şurada da lama var. Alpaka. Ha şöyle aşağıda doğru gidiyor. Burada da lamalar var. Alpaka diye geçiyor. Ha, bunlar alpaka. Tabii tükürüğünü şimdi. Bunlar biraz tehlikeli. Burada beni böyle su gidiyor. Ha şu aşağıda da başka bir kaplıca var. O burası daha iyiymiş. Şöyle göstereyim size. Doğal kaplıca. Tabii sıcak. Güzel yani. Bakalım umarım. Gerçi hava biraz bozuk ama girip deneme fırsatı oluyor. Buradan da böyle kayalıklardan su akıyor. Güzel, hoşuma gitti burası. Gayet güzel ve hoş. Doğal. Yani Çurini normalde böyle beklentim biraz yoktu. Çünkü internetten araştırdığımda pek böyle gezilecek, görülecek bir yer yok diyordu ama tam tersine gayet güzel yani. Doğal suların bulunduğu. Hatta şurada da Mama Huarmi piscinası var. Burada da havuz var yani piscina dediğim. Burada da ufak banyoları bulundu. Şurada da yine şelale var. Güzel. Havuzun ne kadar temiz olduğunu görüyorsunuz. Yine kayalıklardan böyle akıyor. Şurada da bir diğer kaplıca var. Burası da temiz. Böyle şurada da nehir var. Soyunma odaları, banyo falan da var. Burada da ayrı bir şey var galiba. Mağara gibi. Hatta şuraya da burası ayrı bir yer. Gerçi kamera karanlık ama burası gözüküyor gerçi. Burası da böyle. Güzel, gerçi şu arkadan da gerçi şöyle dönemedim. Arkadan daha iyi gösterebilirim size. Şuradan da bir diğer girişi var. Evet dostlar, şimdi Kaplıca termallerinden çıktık. Çurin'in meydana da yani Plaza Dermes Çurin diye. Şurada belediye binası var zaten, burası da polis binası. Şu ileride de kilise var. Böyle güzel bir meydanı, böyle güzel büyük dağların bulunduğu. Şurada da buranın önemli simgelerinden yani ana karakteri Mama Huarmi'nin heykeli var. Size de onun hikayesinden de bahsedeyim. Normalde bunun ismi Çurinense Prensesi'nin Çurinense Prensesi diye geçiyor ve onun da dramatik hikayesi 450 yıllara kadar dayanıyor yani. Tuhaf bir İspanyol kaptanın bu bölgeye gelmesiyle başlıyor tabii. Bu kaptan da zamanla kasabanın şefi olan Nurna Kaçi'nin kızı Urpi'ye aşık oluyor. Urpi çevresindeki doğada büyümüş hassas ve güzel bir genç kız yani. Hatta şöyle de göstereyim. Ancak tabii Urpi'nin babası Rana Kaçi İspanyol kaptanın amacını, yani asıl amacından şüpheleniyor ve İspanyol kaptanın kasabaya gelme nedeni de Çurin'in zenginliklerini keşfedip İspanya'ya götürmek istiyor. Yani altın ve diğer değerli eşyaları bulup İspanya'ya götürmek istiyor ama ancak kaptan kasabaya geldiğinde Urpi'nin güzelliğine kapılıp, yani güzelliğine ve zarafetine kapılıp ona aşık oluyor ve büyülenip aşık oluyor. Nurna Kaçi misafirperverlik göstergesi olarak da Urpi'yi kaptanın yanında görevlendiriyor ve bu durumda kısa sürede aşka dönüşüyor. Ve bu aşktan da meyvesi olarak çocukları doğuyor. Hatta şurada da küçük çocuğu var. Tabii çocuğun sonu da kötü bitiyor ama yapacak bir şey yok. Ama tabii daha sonra kaptan şehirden gidiyor ve şehirden gidince de yani prenses de geri döneceğine inanıyor ama kaptan bir türlü geri dönmüyor. Günler ve aylar geçiyor. Tabii de yine gelmiyor. Ondan sonra da bu süre zarfında da Urpi tabii hamile kalıyor ve dediğim gibi çocukları doğuyor, dünyaya geliyor. Tabii annesi de, hatta şöyle de göstereyim. Annesi de kızının yüzün içinde olduğunu ve bebeğini koruması için mağarada saklamasını söylüyor yani çocuk. Hatta şöyle göstereyim.
Runa Kaçı ise İspanyol kaptan duyduğu öfkeyle dolup taşmaktadır. İntikam almak için de planlar yapıyor. Bir ok hazırlayıp İspanyol kaptanı beklemeye başlıyor sonra. Si, por supuesto. Arkadaşlar, un momento. Şunların fotoğrafını çek. Si, Gracias. de nada. Evet, biz kaldığımız yerden devam edelim. Tabii İspanyol kaptanı da bekliyor. Bir gün kaptanın geri döneceğinin haberini alıyor sonra. Urpi'nin annesi ve sevgilisinin de mağarada olduğunu kaptana bildiriyor. Ve Urpi'yi kurtarmak için mağaraya gider ancak Runa Kaçı onları takip ediyor. Urpi'nin sevgilisine seslenir ve onu Çürüge ile tanıştırır. Çocuğun ismi de Çürüge, yani şu küçük çocuğun ismi Çürüge. Kadının ismi Mama Huarmi. Ancak Runa Kaçı öfkesini kontrol edemeyip kılıcını çekiyor. Çocuğu öldürüyor, yani Çürüge'yi. Urpi sevgilisi dehşete düşüyor sonra. Değişik bir aşk hikayesi yani. Şöyle daha iyi göstereyim size. İlginç ve güzeldi ama çocuğun ölmesi de üzücü tabii. Ama her aşkın sonu da kötü bitiyor işte. Burada da böyle lamalar var, fotoğraf çekiliyor tabii. Şöyle de göstereyim. İlginç. Lamalarla fotoğraf çekiyor, para kazanıyor. Ha, tabii burası da şöyle söyleyeyim. Her yerde fotoğraf çekme meşhur olduğu için, her yer bir tarihi yer olduğu için herkes bir fotoğraf çekip para kazanmak, yani para istiyor. O yüzden de dikkat etmekte fayda var. Hemen fotoğraf çekince para istiyorlar ya da bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Genel anlamda güzel yani. Böyle dağların bulunduğu, böyle insanlar da burada oturup dinleniyor tabii. Şurada da tarihi kilise var. Böyle tarihi sokakların bulunduğu. Güzel, hoş. Yani Lima'ya da yakın zaten, 4 saat sürüyor falan otobüse. Çok da pahalı değil yani. 8 dolara, gerçi bu Turin'den de limana 50 soles vermiştik. O da galiba 12-13 bir şey yapması lazım. Böyle de güzel bir yer. Şurada da kilise var. Şimdi biz dediğim gibi buranın kuş bakışı bakabileceğimiz yer var. Şimdi oraya da gidelim. Size oradan da bir çekim yapayım. Bu güzel yeri oradan da gösterip. Böyle bir yerde. Şöyle de göstereyim. Küçük bir meydanı. Şimdi de öğlen yemeği yemek için böyle güzel, otantik, şöyle küçük bir restoranta geldik. Şöyle sartıda arroz, yani pilavla et ve sebzelerin karışımı olduğu bir yemek. Yanında da şöyle kremada, yani patates ve kremanın birleştiği güzel bir yemek. Bunları da 15 dolar verdik. Uygundu. Şimdi yemeğimizin kremanın tadına baktım, güzeldi de etin tadına bakmadım. Yani şurada var, ister bunlar menü diye geçiyor. Zaten ya krema ya da çorba da söyleyebiliyorsunuz. Tadı iyi. Pilavın da tadına bakın. Güzel. Şöyle etini, patatesin olduğu güzel bir yer. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi de kuş bakışı bakabileceğimiz yere geldik tabi. Biraz yorulduk. Şöyle de göstereyim şu aşağıdan. Tırmandık daha doğru. Böyle de kuş bakışı. 5 Sores'te giriş ücreti var. O kadar. Şehre gittim Peru'da. Hiç para ödemedim burada. İnsanı dolandırıyorlar. Sağlık olsun, 5 Sores'te para değil yani. Tabi burada da yine trekking yapabiliyorsunuz. Buradan şu karşıya doğru gidebiliyorsunuz, zaten insanlar da yapıyor. Öyle. Şimdi buradan bakınca daha büyük olduğunu insan daha iyi anlıyor. Tabi şurada var. Gerçekten insanlar işini bitince biz de bakarız. Şu karşısında da mezarlık gibi yerler var. Cementerio dedikleri yer. Güzel. Kanta dedikleri, Kanta diyor. Çürün dedikleri yer. Böyle bir kasaba. Şöyle de arkaya gidiyor. Şurada şu iki dağın arasında da yol gidiyor. Oyon, Raro taraflara gidiyor. Onlara da daha sonra gideceğiz. Bugünlük hazırlıksız geldik biraz. Çünkü oraya gitmek için kış kıyafeti lazım.
Burası da böyle de gayet güzel. Şu yukarıda da fotoğraf çekiliyor. İnsanlar fotoğraf çekilsin. Biz de yine size gösteririm orayı da. Gayet güzel. Tabii Turin genel anlamda termal kaplıcalarla ünlü meşhur bir yer. Gerçi şu yukarı çıksak göstereyim. Yani şöyle yukarı çıkınca size daha iyi gösterebilirim. Orayı beklemeyelim. Şöyle yukarıda doğru gidiyor mu? Buradan daha iyi gösterebilirim. Böyle bir yer. Gayet güzel ve hoş. Tabii oraya da yine günübirlik geldik. Ha şunu da söyleyeyim. Az önce otobüs fiyatlarını sordum. 30 söyle istediler. Ben 50 söyledim. Yani para ödememin sebebi de belki otobüs bileti falan bulamam diye. Ama otobüsler de boştu yani ben geldiğimde de belki yani buraya gelmek isteyenler olursa yani bir gün gelirseniz eğer o gün veya buraya dönüş bileti de buradan da alabilirsiniz. Daha ucuzda da gelebiliyor. Bir dahaki de ben öyle yaparım yani. Gayet güzel. Şimdi biz yine kaldığımız yerden devam edelim. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu güzel kasabaya şimdilik veda edeceğiz. Gayet güzeldi yani, termal kaplıcalarını gezdik. Güzel yemek lezzetlerini denedik, tattık. Size elimden geldiğince bu güzel yeri göstermeye çalıştım. Gerçekten ben bugün gezerken keyif aldım. Umarım izlerken de siz de keyif almışsınızdır. Videoda hoşunuza gittiyse de videomu beğenip kanalıma abone değilseniz de abone olup bana destek verirsiniz. Çok çok sevinirim. Ayrıca yorum yazarsanız da bana büyük bir motivasyon veriyor. Çünkü siz yorum yaptıkça ben de böyle daha çok gezip sizlere göstermeye çalışıyorum. Gidilmemiş yerlere gidip gösteriyorum sizlere. Umarım videolarda hoşunuza gidiyordur. Geri dönüş yaparsanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.